Diş ağrısı kişinin yaşam kalitesini olumsuz etkileyen bir durumdur. Diş ağrısının birçok farklı sebebi olabilir. Tedavi için detaylı muayene ile ağrının sebebi saptanmalıdır. Diş ağrısının en sık rastlanan nedeni diş çürükleridir. Tedavi edilemeyen çürükler apse yaparak daha da şiddetli ağrıları beraberinde getirebilir. Ayrıca diş minesinin aşınmasından kaynaklanan sıcak-soğuk hassasiyeti de diş ağrısına neden olur. Çürük diş ağrısına ne iyi gelir? Diş ağrısından şikayetçi olanlar diş ağrısının ne geçirir sorusunun yanıtını ararlar. Ancak önemli olan geçici çözümler değil, kalıcı tedavi yaklaşımlarıdır. Dişiniz çürük sebebiyle ağrıyorsa çürüğün mutlaka tedavi edilmesi gerekir. Ağrıyı hafifletmek için ağrı kesici ilaçlar kullanılabilir. Ancak diş tedavi edilmezse bu ağrılar ilaç almayı bıraktığınızda tekrar başlar. Tedavi için lokal anestezi altında dişin uyuşturulması çürüğün tamamen temizlenmesinin ardından oluşan boşluğu kapatmak için doku dostu dolgu malzemeleriyle yapılması gerekir. Ancak bazen çürük dişin öz kısmına yani pulbasına kadar ilerlemiş olabilir. Bu durumda yapılacak işlem kanal tedavisidir. Diş ağrısı neden gece tutar? Şiddetli bir diş ağrısı özellikle geceleri başlar. Çünkü hormonal değişiklikler ile damar içi basıncın artması ve damarsal genişlemeler geceleri ağrıyı daha şiddetli hissetmenize sebep olur. Gece başlayan diş ağrısı için yapılabilecek en doğru hamle ağrı kesici bir ilaç alarak en yakın diş hekimine gitmektir. Diş hekimine erişimin zor olduğu durumlarda ağrıyan dişin diş eti bölgesine kolonya, alkol, aspirin ve benzeri şeyler sürmek son derece yanlış ve tehlikeli bir uygulamadır. Çünkü bunlar diş etinde tahrişe sebep olarak ikincil bir ağrıya daha neden olabilir. Ağrı kesici içeren gargaralarla ve tuzlu su ile yapılacak gargara da hastayı bir miktar rahatlatır. Ancak tüm bu yöntemler kısa sürelidir ve tedavi edici değildir. En doğrusu hekimlerin bilgisi ve reçetelendirmesi dahilinde kullanılan ağrı kesici bir ilaç alarak ağrıyı geçici olarak dindirmek ve ilk fırsatta diş hekimi kontrolüne gitmektir. Diş ağrısına ne iyi gelir? Diş ağrısı varlığında bu durumun altında yatan nedenin aydınlatılması oldukça önemli bir konudur. Doğru uygulamanın seçiminde ancak neden teşhis edildikten sonra ağrı, ödem ya da diğer şikayetlerle ilgili ne yapılabileceğine karar verilebilir. Çeşitli yöntemlerin denenmesine rağmen semptomlarda bir iyileşme meydana gelmemiş olması veya şikayetlerin 1-2 gün boyunca devam etmesi, bir diş hekiminden randevu almanız gerektiğine işaret ediyor olabilir. Diş ağrısının sebebi bulunduktan sonra uygulanacak yöntemler de değişkenlik gösterir. Diş hassasiyeti sebebiyle olan ağrının giderilmesi için hassasiyet giderici diş macunları kullanılabilir. Bu amaçla üretilen diş macunları florür ve potasyum içerir. Açık kök yüzeyleri ve diş eti çekilmesi varsa diş hekimi tarafından koruyucu olarak özel verniklerle dentin hassasiyeti tedavisi uygulanabilir. Hatta açık kök yüzeyleri dolgu ya da protezlerle kapatılabilir. Ek olarak bu tip bir durum söz konusuysa evde uygulayabileceğiniz bazı basit işlemler de hassasiyetinizi azaltabilir. Örneğin ılık tuzlu su ile günde birkaç kez ağız gargarası yapmak ve yumuşak bir diş fırçasıyla diş etlerinizi yuvarlar şekilde fırçalamak bir nebze rahatlatabilir. Septal ağrı diye bilinen yemek yedikten sonra özellikle arka dişlerin arasına yemek artığının sıkışmasıyla diş etine baskı yaparak ortaya çıkabilir. Bunun nedeni ise yemek artıklarının diş aralarından etkili şekilde temizlenememesidir. Bu yüzden yemek yedikten sonra arayüz fırçası veya diş ipi ile iyice temizlemek önemlidir. Soğuk kompres uygulamalar ağrı şikayetlerinin rahatlatılmasında başvurulabilecek bir diğer yöntemdir. Bu yöntemin özellikle travma kaynaklı meydana gelen diş ağrılarında etkili olduğu kabul edilir. Soğuk uygulamalar sonrasında ilgili bölgedeki kan damarları kasılır, ödem ve inflamasyon azalır.
Böylelikle hissedilen ağrının şiddetinde de bir azalma meydana gelebilir. Bu ağrı azaltılmasında kullanılan yöntem ilgili bölgeye havlu içerisinde yerleştirilmiş buz torbası vasıtasıyla gerçekleştirilebilir. Ağrının hissedildiği alanda tek seferde 20 dakika olacak şekilde yapılan uygulama birkaç saatte bir tekrarlanabilir. Sarımsak ve karanfil diş ağrısına iyi gelir mi? Binlerce yıldır çeşitli problemlerin giderilmesi amacıyla başvurulan sarımsak, dişte plak oluşumuyla karakterize zararlı bakterileri ortadan kaldırmasının yanında ağrı kesici özelliğiyle de kullanılmıştır. Bu yöntemde bir diş sarımsak ezilip macun kıvamına getirildikten sonra etkilenen bölgeye sürülmek suretiyle kullanılabilir. Buna alternatif olarak bir diş sarımsak ağrıyan dişlerin arasına alınarak yavaşça çiğnemek şeklinde de kullanılabilir. Tarih boyunca diş ağrısının tedavisinde kullanılan bir diğer bitki de karanfildir. Bu bitkinin içerisinde yer alan yağ hem iltihabi yanıtı baskılar hem de ağrı hissini uyuşturucu etki gösterebilir. İçerdiği eugenol doğal antiseptik bir madde olarak kabul edilir. Küçük bir pamuk parçasının üzerine damlatılarak az miktarda bir karanfil yağı bu uygulama için yeterlidir. Bazı kişiler uygulama öncesinde kullanılacak karanfil yağını zeytinyağı gibi bir taşıyıcı yağ içinde yoğunluğunu azaltarak seyrelterek tercih edebilir. Bu uygulama gün içinde birkaç kez yapılabilir. Kekik, güçlü antibakteriyel ve antioksidan özellikleriyle diş ağrısının tedavisinde katkı sağlayabilecek bir bitkidir. Kekiğin bu amaçla kullanımında önce birkaç damla kekik yağı ile birkaç damla su karıştırılarak yağın seyretilmesi sağlanabilir. Ardından bu karışım bir pamuk yardımıyla etkilenen bölgeye uygulanabilir. Kekik yağı aynı zamanda küçük bir bardak suya bir damla kekik yağı damıtılarak gargara şeklinde de kullanılabilir. Bu uygulamalar dışında özellikle gece ortaya çıkan diş ağrısında başvurulabilecek çeşitli yöntemlerle iyi bir gece uykusunun sağlanması adına şunlar yapılabilir. Başın yüksekte tutulması. Yatağa girmeden önce asitli, soğuk ve sert yiyeceklerin tüketiminden kaçınmak. Uyumadan önce ağrıyan bölgeye soğuk kompres yapmak.